Hala! Tanrım, ne kadar yakışıklılar. Agata hala. Benim yaşımdaki bir kadının söylediklerine dikkat etmesi için hiçbir neden yok canım. Hangi kabiledenler? Bunlar Iroki. Dostlar değil mi? Zehirli bir yılana sırf sizi sokmadı diye dost diyebilirseniz evet. Can barışsever olduklarını söylemişti. O bir sanatçı. Sanatçılar kötü şeyleri görmemeyi tercih eder. Aşağılık çıyanlar. Sorun mu çıkartıyorlar? Ne istediklerini kendileri de bilmiyorlar. Çok vahşilerdir. Özellikle güneydeki Tuscaroralar. Gerçek birer canavar. Biraz önce Iroki dememiş miydi? Bunların hepsi Iroki bayan. Bu adı onlara Fransızlar vermiş. Oneidalar, Tuscaroralar, Cayugalar ve Senekaların ortak adı Iroki'dir. Burası Mohawk toprakları. Kafası tıraşlı olanlar Mohawklar. Uzun saçlılarsa Tuscarora. Mohawklar savaşmayı çok iyi bilirler. Ne İngilizler ne de Fransız orduları onları alt etmeyi başarabildi. Olden Kalesi'ne ne zaman varacağız? Öğle sularında bir aksilik çıkmazsa. Kale göründü. Nasıl görünüyorum Agata hala? Beş çayına giden küçük bir hanımefendi gibi. Hah, Anlaşılan aynı fikirde değilsin. savaş boyaları sürmüş bir kadın bir Mohawk'tan çok daha tehlikelidir. Senin gibi birinin kadınlardan korkmasına hiç gerek yok. Çavuş! Buyurun. Arabaları cephaneliğin arkasına götürün. Ve boşaltılana kadar yanından ayrılmayın. Emredersiniz. Değerli bir şey mi? Mermi ve barut. İşte gerçekten değerli bir şey. Oh, teşekkürler. Yolculuk onları yormuşa benziyor. Gidip yardım etsem iyi olacak. İzninizle. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben kale komutanı yüzbaşı Lang. Nasılsınız? Bu yeğenim Cynthia Stanhope ve ben de Agatha Stanhope. Ressam Jonathan Adams'ı ziyaret etmek için geldik. Onu tanıyor musunuz? Elbette. Nerede oturuyor? Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Yeğenim onun nişanlısıdır. Sizi bekliyor mu? Hayır, ona sürpriz yapmak istedi. Başardınız. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir dakika. Clem! Clem Jones! Buraya gelir misin? Evet yüzbaşı. Clem, bu hanımlar Jonathan Adams'ı arıyor. Diğer hanımlar da öyle. Clem. Bayan Cynthia Stanhope, Jonathan'ın nişanlısıymış. Hayır. Bu işte komik değil. Bunu o da biliyor mu? Bakın beyefendi, biz buraya özel hayatımızı tartışmaya gelmedik. Sadece Bay Jonathan Adams'ın nerede oturduğunu ve şu an nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşte hepsi bu. Anlıyorum be. Yüzbaşı Langley. Clem, Adams nerede? Dışarıda bir yerlerde. Yani o Kızılderililerin arasında mı? Korkulacak bir şey yok hanımefendi. Şu an Kızılderililerle barış halindeyiz. Eğer ona bir şey yaparlarsa kaleden yalnız çıkmasına izin verdiğiniz için bundan sizi sorumlu tutarım. Ama yalnız değil, yanında bir inek var ve kızım Breta.
Jonathan, Aha. her tarafım tutuldu. Özür dilerim Breta. Biraz dinlen. Çok güzel olmuşum. Peki ya inek? İneğe benziyor. Sen neden gülüyorsun? Yanımdaki gülerse ben de gülerim. Bu benim huyum. Ya yanındaki ağlarsa? Aa, kadınlar gülmeyi olduğu kadar ağlamayı da sever. Bu o kadar iyi geldi ki. Biliyorum. Babam da hep aynı şeyi söyler. Bir erkeği mutlu edebilecek her şeyi biliyorsun. Bu da huylarımdan biri. Seni öpersem ne olur? Ben de öperim. Biliyor musun, çok fazla huyum var. Ben şikayetçi değilim. Senin gibi bir kızla evlenmeliyim. Böyle düşünmene sevindim. Ama benimle evlenme. Çünkü ben aptal bir kızım. Tanrı akıllı kadınları benden uzak tutsun. Aptal kadınları da öyle. 10 yıl sonra en az babam kadar şişman olacağım. Diyelim ki bir aptallık yapıp benimle evlendin. Bir de şişmanlayınca kaçacak yer arayacaksın. Bence sen hayatımda gördüğüm en akıllı kadınsın. O halde benden uzak dur. Beni reis kovanına götürün. Dilini köpekler mi yedi? Konuşsana. Ben cesur savaşçılar karşısında atından bile inmeyen bir saygısızla asla konuşmam. Şimdi konuşur musun? Önce reisle neden konuşmak istediğini söyle. Ne zamandan beri büyük kovanını görebilmek için küçük bir çocuktan izin almak gerekiyor? Dilin çok uzun beyaz adam. Boşuna uğraşıyorsun. Köyünüze dost olarak gelen bir insana el süremezsin. Ben Kovanı'nın oğlu Kyoga'yım. Ona mesajını götürürüm. O halde babana onu uyarmaya geldiğimi söyle. Hangi konuda? Göçmenler ve tüfekler konusunda. Butler adlı beyaz seni göçmenler ve tüfekler konusunda uyarmaya geldi. Merhaba büyük kovanın. Oğlum beni uyarmaya geldiğini söyledi. Rakamlarla konuşmak daha akıllıca. Bugün Olden Kalesi'ne 61 göçmen ve arabalar dolusu yeni tüfek geldi. Bu neden bir uyarı olsun? Göçmenlerin yağmalayacağı toprakların asıl sahibi kim? Bu topraklar herkese yeter. Tüfekleri kime karşı kullanacaklar? Güçlü olmak akıllıcadır. Çünkü düşmanını barışa zorlar. Yeni askerlerin geleceği de söyleniyor. Kartallar birkaç askerden asla korkmaz. Bunlar babamın sözleriydi. Ve babam öldü. Biz Tuscaroralar beyaz adam tarafından kendi topraklarımızdan çıkarıldık. Ve dostlarımız Mohawk'ların yanına sığındık. Ne bir avuç mısırımız var, ne de kendimize ait bir karış toprağımız. Babanın savaşması hataydı. Bizi savaşa beyaz adam zorladı.
Büyük kafileler halinde gelip atalarımızın topraklarına yerleştiler. Ve bizi ölmekten başka bir seçenek bırakmadılar. Bizim yaşadıklarımızı şimdi siz yaşayacaksınız. Büyük ruh topraklarımızda barış ağacını yeşertti. Ve bize her şeyi görebilen Kartal'ı dinlememizi söyledi. Atalarımızsa bizden birbirimize sımsıkı bağlanmamızı ve el ele vermemizi istedi. Çünkü böylece hiçbir şey bizi yenemeyecekti. Kanunlarımızı unutup kendi kendimizi mahvetmediğimiz sürece beyaz adam bize hiçbir şey yapamaz. Beyaz adamla asla savaşmayacağım. Halkınla savaşmamızı neden istiyorsun? Onlar bizim halkımız değil. Baban Kovan'ın bir zamanlar çok büyük bir savaşçıydı. Artık yaşlanıyor. İnancını yitirmiş. Onu hiç anlamıyorum. Bence tüfeklerin kurbanı olmamak için onları elimize geçirmeliyiz. Onida. Tüfekler için bize yardım et. Ama yakalanırsak çok adam ölür. Bir Mohawk vatanı için ölmekten asla korkmaz. Tuscaroralardan ders alın. Yaşlılarımız beyazlarla barış yapmaktan yanaydı. Ve bu yüzden vatanımızı uğrunda savaş bile veremeden O tüfekler bizi çok güçlü kılacaktır. Babamızın dediklerini duydun. O tüfekleri beyazlarla savaşmak için almayacağız. Şu sözler de babamın değil mi? Güçlü olmak akıllıcadır çünkü düşmanını barışa zorlar. Ne yapıyorsunuz Bay Jones? Bunu kalenin en şişman kadını aldı. Tabii asla giymeyecek. Ama zayıf biri gibi davranmak hoşuna gidiyor. Kapıları ne zaman kapatıyorlar? Güneş batarken. Güneş batmaya başladı. Kaleye kapılar kapatıldıktan sonra da girilebilir mi? Kapılar gün doğana kadar bir daha açılmaz. Kızınız için endişelenmiyor musunuz? Onlar her zaman tam kapılar kapanırken gelir. Her zaman mı? Sen! Güneş batıyor. Artık kaleden çıkmalısın. Battaniyemi burada unuttum ve kaybolmasını istemiyorum. Geç bakalım. Ama çabuk ol. Kapıları kapatın. Bir araba geliyor. Kapıları açın. İneğim teşekkür etti. Bir şey değil. Ama artık her akşam onu beklemekten sıkılmaya başladım. Lütfen onu affedin. Bir resminin olması için her şeyi yapmaya hazır. Kapıları kapatın. Zavallı Langley. Korkarım onu... Cynthia. Tut şunu. Cynthia. Seni buraya hangi rüzgar attı bakalım? Onu cadı süpürgemle ben getirdim. Her zamanki kadar korkunçsun Agatha. Sen de bu berbat yerde bile her zamanki kadar çapkınsın Jonathan. Bu Bretta bana mankenlik yapıyor. Ama Massachusetts Halk Komitesi seni 20 manzara resmi yapman için gönderdi Joe. Ve şimdiye kadar yaptığım her resimde en azından bir ağaç var. Bana resimlerini göster Jonathan. Elbette ama önce karnınızı doyurup bana kendinizden ve Boston'dan söz edin. Resimler bekleyebilir. Ben hemen görmek istiyorum Jonathan. Peki nasıl istersen.
Geliyor musun hakikaten? Korkarım beni ilgilendiren tek şey resimlerin değil, sadece kişiliğin Jonathan. Resimlerin kişiliğimi yansıtır. Doğrusunu istersen kendime daha karlı bir iş bulup bu saçma merakı bir yana Benim işim bırakırım. ressamlık. Eğer bunca yolu her zamanki gibi şikayet etmek için Lütfen geldiyse... Jonathan. Resimleri görmeyi gerçekten çok istiyorum. Fazla geç kalmayın Salı. Günlerce yol tepip buraya geldi ama daha hatırımı bile sormadan şikayet etmiyor. Nereye gidiyoruz biz? Resimlerini görmeye. Onlar şu tarafta. Breta, arabayla ilgilen lütfen. Demek onun mankenisin ha? Evet. Çok çalışkan bir adam. Çok da yetenekli. Gelin size göstereyim. Yani şimdi bu sen misin? Ben çok güzel bir kızım. Evet. Güzel olduğun kadar cüretkarsın da. Ne kadar ilginç. Söyle Jonathan, burada nasıl yaşayabiliyoruz? Ben burada yaşamıyorum ki. Sadece uyuyorum. Kalan bütün zamanımı dışarıda geçiriyorum. 2 ay önce dönmüş olmalıydım ama. Burada zaman anlayışı çok farklı. Hiçbir gün bir öncekinden farklı değil. Takvimlerin ise en küçük bir önemi yok. Jonathan, kış bastırmadan benimle beraber eve dön. Ve politikaya mı atılayım? Hayır. Bu imkansız. Ben politikacı değil, ressamım. Tek tutkum resimlerim. Küçük bir çocuk gibi davranıyorsun. Sana bakacak birine ihtiyacın var. Sen garip bir kızsın Cynthia. Bunu söylemek için millerce yol teptin. Çünkü seni seviyorum. benden ne istiyorsun Cynthia? Benimle evlenmeni. Demek karar verdin ha? Evet. Boston'da çok güzel bir evimiz olur ve önemli insanların portrelerini yaparsın. Bunlar Agatha'nın fikri. Kabalık ediyorsun John. Özür dilerim. Çok acıktım. Böyle bir anda yemek yemeyi nasıl düşünebilirsin? Senin yanındayken Cynthia, insanın iştahı nedense aniden açılıveriyor. Seni hiç anlayamıyorum Jonathan. Bu daha iyi. Çünkü beni anlaman çok tehlikeli olabilir. Senin gibi bir hanımefendi zarafetini asla yitirmemeli. Hem karnı tok bir erkekle daha kolay anlaşabilirsin. Al sana hanımefendi. Zarafetin canı Cynthia. Plays the strings of my banjo when I am dreaming of you. Love plays the strings of my banjo and tells me my darling is true. Need your kiss, little sweetheart, when
So when I strum on my banjo, the world is humming along. Love plays the strings of my banjo when I put my heart in my song. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Brent. Bu kadının namuslu kızlara ders olması için her saat kırbaçlamalı. Sanırım sizin de bir kızınız var. Ben bekarım. Gençken erkeklerin de her saat başı kırbaçlanması gerektiğini düşünürdüm. Ve korkarım bu yüzden evde kaldım. Ah demek geldin Cynthia. Bu beyin adı Buck. Nasılsınız? Yüzbaşı Langley ile tanışmıştınız. Evet. Sanırım siz birbirinizi tanıyorsunuz. Bu küçük yerde iki insanın birbirini tanımaması mümkün değil. Jonathan'ın resimleri nasıldı Cynthia? Aralarında çok ilginç resimler var. Bay Adams resimlerini nedense bize hiç göstermiyor. Resimle ilgilendiğinizi bilmiyordum. Noav topraklarında olan her şey beni ilgilendirir. Ne zamandır buradasınız? Ben burada doğdum Bayan Stanhope. Ailem bu bölgedeki tek beyaz aileydi. Ama sonra göçmenler geldi. Onlar gelmeden önce bu koca vadi sadece bana aitti. Vadi Kızılderililerin değil miydi? Kızılderililer, o pis vahşilerin hayvandan farkı yoktur. İspanyollar onları köleleştirmekte iyi yaptı. İrokileri asla köleleştiremezsiniz. O halde öldürmeliler. En iyi çözüm bu. Beni kimse dinlemiyor Bayan Stanhope. Kendi sonlarını hazırladıklarının farkında bile değiller. Önce göçmenler geldi, sonra da keşişler ve askerler. Ve artık ressamlar bile geliyor. Koskoca vadi onlar yüzünden her gün daha da küçülüp daralıyor. Nefes alacak yer bile kalmıyor. Afiyet olsun. Ne kadar korkunç bir adam. Hangilerinden daha çok nefret ediyor bilmiyorum. Yerlilerden mi, göçmenlerden mi? Bence delinin teki. Kızılderililer hakkında yanıldığı kesin. Barış sürdükçe saldırmazlar. Neden dışarı çıkmıyorsun? Bir şeyler yapsana. Bensiz de idare edebilirler. Ateşi kesin! Burası çok karanlık, birbirimize vurabiliriz. Artık çoktan kaçmışlardır. Bütün tüfekleri sayın ve kalenin her tarafını arayın. İçeri nasıl girdiler? Güya burada güvendeyiz. İçeri nasıl girdiklerini bulacağım. Hadi oturup yemeğinizi bitirin. Yemek düşünmenin sırası mı şimdi? O halde odanıza çekilip uyuyun. Bütün bu olanlardan sonra nasıl uyuyabiliriz ki? Siz odanıza gidene kadar her şey bitmiş olur. Ben oldukça yorgunum Agatha. Ama ya odamızda bizi öldürmek için bekleyen yerliler varsa? Gelin hadi.
Burada yerli var mı? Seni sersem. Çok yorgun olmalısın. Geç saatlere kadar uyu. Sen ne yapacaksın? Çalışacağım. Yine o kızla mı? Yine o kızla ve inekle. Resim daha bitmedi. İyi uykular tatlım. İyi geceler Agata hala. Burası Boston değil Cynthia. Vahşi yerliler arasında yaşamaya alışmış birinin surat asmanı aldıracağını hiç sanmıyorum. Olağanüstü. Bırak beni. Hayır. O halde öldür. Senin kadar güzel bir kadın öldürmek çok büyük bir kayıp olur. Muhteşem bir şey. Gözlerin sanki şimşek çakıyor. Galiba ressamın odasındaydı. Pekala gidelim. Buraya geliyorlar. Şuraya saklan. Çabuk ol. Evet. İşte burada. Bu tüneli gerektiğinde kaçmak için 10 yıl önce buraya geldiğimizde yapmıştık. Birkaç kez kullanıldı. Biri bunu içeriden açmış olmalı. Bu civarda hiç kızılderili gördün mü? Her zamanki kadar. Biraz barut getir. Öyle uzun zamandır olay çıkmadı ki bu tüneli herkes unuttu. Bu yerlilere birden ne oldu böyle yüzbaşı? Bilmiyorum. Bu yerliler gerçek bir her canavar. Kan dökmek istiyorlar. Hepsinin canlı canlı derisini yüzmeli. Aşağılık, vahşi, ilkel, kırmızı suratlı yılan soyları. Yani topraklarını aldıktan sonra mı? Sen kimin yanındasın? Hiç kimsenin. Ben bir ressamım. Yerlileri seviyora benziyorsun Bay Ressam. Nefret etmem için hiçbir neden yok. Ama bize saldırdılar. Belki hata bizdeydi. Eğer yaptıklarımızdan hoşlanmıyorsan defol git. Bu vadideki sorunları resim yaparak çözemezsin. Onu tünele koy. Özür dilerim. Pekala, aramaya devam edelim. İyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Yarın sabaha kadar burada gizlensen iyi olur. Seni arabayla kaçırırım. Neden? Çünkü içimden öyle geliyor. Sen diğerleri gibi değilsin. Herkes aynı şey söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Çok iyi beyazlar da vardır. Ama çok azsınız. Çekinmene gerek yok. Yüzünün diğer tarafına bakacağım. Olağanüstü. Harika. Resmini yapmalıyım. Üzgünüm ama burada yatman gerekecek. İyi geceler.
Günaydın. Günaydın. Jonathan ineği getirmeye gitti. O ineğin resmini neden yaptığını hiç anlayamıyorum. Sizinkini yapması yeterli değil. O ineğin resmini Massachusetts Halk Komitesi istiyor. Benimkinisi o. New England'da kadınların banyosuna sıcak suyu erkeklerin taşıdığı doğru mu? Günaydın Bretta. Günaydın Cynthia. Günaydın Jonathan. Bugün ışık harika. Bunu kaçırmayayım. Ben de gelmek istiyorum Jonathan. Dün geceden sonra mı? Lütfen saçmalama. Kızılderililer kim bilir bugün ne yapacak. O halde sen de gitmemelisin. Beni her şeye karşı koruyan güzel bir tılsımım var. Seni kastetmedim Bretta. Sen de gelmiyorsun. Sadece ineği götüreceğim. Akşama görüşürüz. Öğlen ne yiyeceksin? İneği sağarım. Kapıyı açın. Eğer kaydan dışarı çıkarsanız olacaklardan yüzbaşı Long sorumlu tutulamaz. Tamam, yüzbaşı sorumlu değil. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Artık çıkabilirsin. Sana çok kızdılar. Yakında unuturlar. Hangisi seni seviyor? Hiçbiri. Peki seni neden öpüyorlar? Eğlenmek için. Yerli bir kadın eğlenmek için bile olsa asla öpüşmez. Yanıma otursana. Onida, seni öpmek istiyorum. Neden güldüğünü sorabilir miyim? Suratın birdenbire değişti. Dudakların da büzülünce çok komik bir görünüm aldı. Öpüşürken gözlerini kapatman gerekir. Sen gün batımını kapalı gözlerle mi izlersin? Bu da ne demek şimdi? Gün batımı çok güzeldir. Tıpkı bahar çiçekleri ya da ayın nehri üzerine düşen şavkı gibi. Göz güzel şeyleri görmek için vardır ve sadece çirkinlikler karşısında kapanır. Demek öpüşmek çirkin bir şey. Doğrusu bu oldukça mantıklı bir açıklama. Ama yanılıyorsun. Evli misin Onida? Hayır, henüz değil. Ama neden? Birçok erkek... Ben ancak seversem evlenirim. Üstelik korkuyorum. Neden korkuyorsun? Beyaz adamdan, bize yapacaklarından. Odana gelen o adama söylediklerini duydum. Bizden nefret etmiyorsun. Kalbin tertemiz. Köyümüze gel. Halkımızı tanı. Böylece halkına sadece barış istediğimizi anlatabilirsin. Bana inanırlar mı dersin? Ho! Arkaya geç. Saçmalama, onları... Neden bir beyazla berabersin? Çünkü yarım akıllı kardeşim, sen ve Tuscarora savaşçıları beni kalede bıraktınız. Başka çaremiz yoktu. Bütün bunları bana değil, babamıza açıklaman gerekecek. Artık yerine dönebilirsin beyaz adam. Babama karşı duydukları korku yüreklerindeki öfke ateşini söndürdü bile. Gel hadi. Bu yaptıkları çok saçma. Onurumuzu kırdılar. Bu toplantıya ne gerek vardı? Benim hakkımda tartışmaları çok saçma. Ben sizden değilim. Sen de bir Irokee'sin ve babam bütün Irokee yerlilerinin reisi. Dinleyin dostlar.
Bir ateş gereğinden fazla güçlenirse alevleri bir ağaca sıçrayabilir. Söndürülmesi gerek. Söndürülmese bile kontrol altına alınmalıdır. Emirlerime karşı gelip barışı bozdular. Ve buna Tuscaroralardan Rokova neden oldu. Konuklarımız ev sahiplerine saygı duymalıdır. Nefret insanın en tehlikeli duygusudur. Kalbi intikam için çarpıyor. Onu anlamaya çalışmalıyız. Çok acıdı. Ona sert davranma Onida. Beyaz adam dayanıksız. Ona dokunman bile kadın gibi ağlamasına yetiyor. Rokova'nın sözleri çok aptalca. Bana aptal diyeni asla yaşatmam. Bu sözlerin öncekilerden de aptalca. Ayağa kalk Kyoga. Kendinden utanmalısın Rokova. O daha küçük bir çocuk. Tüh. Bir şeyin yok ya. Sen iyi bir çocuksun Kyoga. Ama böyle bir adamla dövüşmek için biraz daha büyümeyi beklemelisin. Bana ders verir misin? Elbette veririm. İyi bir konuk ev sahibinin köyünde asla sorun çıkarmamalıdır. Lütfen beni bağışlayın. Ve lütfen oğlunuza kızmayın. Dostumuz olduğunu söylemiştim baba. Buna inanıyorum. Bundan böyle her muhaf köyüne hiç çekinmeden girebilirsin. Senin ve halkının resimlerini yapacağım kovanın. Ve halkın bunları görünce sizi daha iyi tanıyacak. Öfkesine gem vurup çenesini tutamayanların hakkı budur. Çevrede bir araba görüyor musun çavuş? Hayır efendim. Pekala, kapıları kapatın. Kapatın. Daha önce hiç bu kadar gecikmiş miydi? Hayır bayan, hep vaktinde gelirdi. Yerliler onu öldürmüş olmalı. Bu ne şom ağızlı bir adam. Kesinlikle emin olmadan böyle şeyler söylemeyin. Başka bir ihtimal var mı? Dışarıda güzel bir kadın yok değil mi? Askerlerinizle hemen kaleden çıkıp o adamı aramanızı istiyorum. Onu nerede aramalıyız? Muhaf köyünden başlayabilirsiniz. Ya bize dostça davranmazlarsa? Köyü yakarsınız. Şu an Muhaflarla savaş halinde değiliz. Dün gece olanlara sizce ne denir? Eğer siz gitmezseniz göçmenlerden bir ordu toplayıp Kapılar kapatıldı Bay Butler. Bu akşam kaleden ne siz çıkabilirsiniz ne de başkası. Henüz Jonathan'ın başının Muhaflarla derde girdiğinden emin değiliz. Belki de ineğini kaybettiği için gecikmiştir. Bu şarkının adı ne? Adı Tekagoida. Dünyaya sevgi ve barış getiren Irokilerin barış ağacının adı. Gülümsediğini gördüğüm ilk yerli sensin. Şahin'in saldırısına uğrayan küçük bir kuş şarkı söyler. Her tümcenizde sevgi var. İnsanın yerlilerin meleklerin dilini konuştuğuna inanası geliyor. Bu doğru. Beyazlar sevmeyi neden bir türlü öğrenemiyor? Şahin saldırdığı küçük bir kuşu sevebilir mi? Sen sevgiyi tanıyorsun. Senin barışı tanıdığın kadar. Buna çok sevindim. Huron bölgesindeki Ontario gölünden Tekagoida geldi. Irokilerin ilk atası.
Ve Onondaga kıyısında barış ağacını yeşertti. O ağaç ki kökleri cennettedir. Onu bana at. Gel kendini al. Sana at diyorum. Gel kendini al. Git onu bana getir. Seni yaramaz. Ama Jonathan günlerdir kayıp, harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz? O gün kaleden çıkmaması gerektiğini biliyordu. O şehirde büyümüş biridir, böyle şeyler alışık değil. Tehlikeye atıldığının farkında değildi. Ama olmalıydı. Uzun zamandır burada. Bir de Kızılderilileri dostu Ama artık dersini almış olmalı. Buna nasıl gülersiniz? Çünkü Jonathan'ı aramak için kaleden çıkmaya korktukları gerçeğini böyle gülerek gizlemeye çalışıyorlar. Tek nedeni bu. Ben o ressam için Kızılderililerle savaşmam. Ölmeye hiç niyetim yok. Ekinlerim ondan çok daha değerli. Bu gidişte sadece ekininizi değil canınızı da kaybedeceksiniz. Butler, insanları Mohawklarla savaşmaya kışkırtmayı bırak. Savaş zaten başladı yüzbaşı. Önce kaleye saldırdılar. Şimdi de bir adam kayboldu. Yerliler şu an cesaretinizi sınıyor. Ve korktuğunuzu anlarlarsa bir gece kaleye baskın yapıp hepinizi boğazlarlar. Doğru söylüyor. Bu adam aptal. Ya da deli. Binlerce Iroke'ye karşı sadece 200 kişiyiz. Onlara ne yapabiliriz ki? Bu sizin sorununuz ve bizi hiç ilgilendirmiyor çünkü biz Boston'a dönüyoruz. Evet, bu çok akıllıca olur. Jonathan'a ne olduğunu öğrenmeden bu kaleden dışarı tek adım atmam. Ah, evlenemeden öleceğimi biliyordum. Nereye gidiyor bu? Bu. Kale komutanı geldi. İçeri al.
Beyaz dostum kovanın ve karısını böyle mi selamlıyor? Lütfen beni bağışla kovanım. Bu adam günlerdir ortada yok. Artık öldüğünü ya da kaybolduğunu düşünmeye başlamıştık. Bütün bu olanlardan sonra onu portrenizi yaparken görünce birden kendimi tutamadım doğrusu. O halde ona kızmalısın yüzbaşı. Zaten kızacağım. Tabii izin verirsen. Başımı açtığım belalar için iyi bir dayağı hak ettin. Bir şey mi yaptın? Sadece beni çileden çıkardın. Göçmenler Irokileri hiç anlamıyor kovanım. Butler denilen o sersimin yerlilerin büyük bir katliama hazırlandığı konusundaki saçma iddialarına inanıyorlar. Jonathan geri dönmeyince onu yerlilerin öldürdüğünü söyledi. Ve bu suçu cezalandırmak için size savaş açmamızı önerdi. Göçmenlerin çoğu ondan yana. O halde hiç zaman kaybetmeden kaleye gitsem iyi olur. Beni görünce sakinleşirler. Geri dönecek misin? Bu sorunu çözer çözmez. Kyoga, sen de onlarla git. Savaşa hazırlanan biri tek oğlunu asla düşman kalesine göndermez. Bu onlar için sözlerden çok daha ikna edici bir şey olur. Büyük kovanın ve karısı Minika'yı her görüşümde Tanrı'ya şükrediyorum. Anlayışınıza minnettarım. Teşekkür ederim. Biz de size yüzbaşı. Ne zaman geleceksin? Yaptığım resimleri ve dönerken malzeme getirmek için arabayı almam gerek. İneği de bulsak iyi olur. Ben önden gidiyorum. Güneş batmadan gelmeye çalış. Yarın gün doğarken döneriz. Kyoga. Evet. Beyaz adamlara gereken saygıyı göster oğlum. Olur anne. Hiçbir şey anlamıyorum. Gün batmadan geleceğini söylemişti. Belki de kötü bir şey oldu. Bunun için neden yok. Ben köyden ayrıldığımda her şey yolundaydı. Jonathan resme bir daldı mı her şeyi unutur. Artık biraz uyuyalım. İyi akşamlar. Yerlilere karşı alarm durumundayken böyle pis şakalar yapmayın. Alarm durumunda mıyız? Yerliler barışçı değil miydi? Bunu siz söylediniz yüzbaşı ve o vahşileri buradaki herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Bu kaleyi hemen terk edin yoksa 24 saat içinde hepiniz öleceksiniz. Fazla efhamlısınız Bay Butler. Bu mide ağrısına neden olabilir. Bu akşam bütün Irokiler burada toplandı. Kutsal ruh bizden bir araya gelmemizi istedi. Ve biz de bu çağrıya uyarak ölümümüzü son kez kutsamak için toplandık. Genç Kyoga yaşamını bundan böyle kutsal ruhun yanında sürdürecek. Ve bizler gözlerimizden akan yaşları silip sakinlik içinde çevremize bakacağız. Sonra kulaklarımızı bir şey tıkayacak. Onu büyük bir hiddetle çıkarıp atacağız. Ve kulaklarımız yine seslerle dolacak. Her gün bir başka cesur Iroki savaşçısı kutsal ruhun yanına gidiyor. Bütün kadın ve çocuklarımız, bütün torunlarımız
bu kan gölünün ortasında yaşam savaşı veriyor. Savaşçılarımızı destekliyoruz. Büyük Tuşkar Orhan'ın hayaletini görüyorum. Ormanda dolaşıyor. Ve yanında Büyük Muhavk'ın hayaleti var. Çünkü siz ölüsünüz. Hepiniz Kyoga gibi ölüsünüz. Öldürüldünüz. Hepiniz Kyoga gibi öldürüldünüz. Hepiniz ölüsünüz. Ve ruhlarınız kıyamete kadar yürümek zorunda kalacak. Çünkü beyaz adam mezarlıklarımızı bile işgal etti. Ve ölülerimizin yatabileceği hiçbir yer yok. Bütün bunları genç Kyoga'nın ölüsünü gördüğüm kadar açık görüyorum. Yüreğim beyaz adamdan intikam almadan yatışmayacak. Genç Kyoga'nın kanı beyaz kanıyla ödenmeli. Susuyorsun çünkü savaşacak cesaretin yok. Sen ölüsün, ölü! Tuşkar oralardan Rokava'nın sözleri bir bıçak kadar keskin ve haksız sayılmaz. Ama o da ben de beyaz adama tek başımıza savaş ilan edemeyiz. Buna ancak konsey karar verebilir. Ama sen barış taraftarısın. Çünkü karın aklını çeliyor. Ve kızın bir beyazın malı. Onları kendi gözlerimle gördüm. Hayır. Onida, hemen eve gir. Oğlumu beyaz adamlar öldürdü. Ama kızımı öldüremeyeceksin. Ben kızını seviyorum. Beyaz adamın sevdiği tek bir şey vardır. Yerli kanı dökmek. Ulaklar bütün kabile şeflerini büyük savaş konseyi için toplantıya çağırsın. Kardeşimi neden öldürdüler? Bilemiyorum Onida. Olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Onun savaş çıkaracağını bilmelilerdi. Sanki her şey birden çıldırdı. Sanki ay gökte güneşle aynı anda ışıldıyor. Ve yıldızlar birbirine ışıktan oklar savuruyor. Beyaz adam tıpkı kudurmuş köpekler gibi davranıp kendi sonunu kendi hazırlıyor. Nasıl olur da bir insan kendi halkının kötülüğünü ister? Bunu hangi beyaz adam yaptı? Butler denilen o adam. Babamı yeni göçmenler konusunda uyardı. Butler mı? Neden? Babamın göçmenlere savaş açması için. Jonathan, hala zamanın varken kaçmalısın. Eğer konsey savaş açmaya karar verirse önce seni öldürürler. İyi ama Butler neden? Şu an bunun bir önemi yok. Jonathan, lütfen kendini düşün. Sen bir beyazsın. Kan için kan, Kyoga için Jonathan. Seni öldürür ve savaş açtıklarını bildirmek için cesedini kalenin kapısına atarlar. Savaşa karar verdiler. Onlara engel olmalıyım. Hayır Jonathan, seni öldürürler, hemen kaç. Jonathan! Kovan, ben senin dostum. Sen bir beyazsın. Ama yine de sizin dostunuzum. Bu cinayet için bütün beyazları suçlamamalısın. Bu çılgınlığı kimin yaptığını bulmama izin ver. Uzattığımız barış elini geri çevirdiler. Artık sıra savaşta. Onu bütün beyazlara ders olması için işkenceyle öldürelim. Götürün onu. Anne, Jonathan'ı işkenceyle öldürecekler. O bizim düşmanımız. Hayır anne, değil. Derisi beyaz değil mi? Yüreğinin rengini ise ancak görürsem söyleyebilirim. Benim annem böyle sözler söylemez. Ama ben Kyago'nun da annesiydim. Kyago'yu da çok severdim. Ama beyaz adamı da seviyorsun. Ve ondan nefret edenden nefret edip onu öldüreni öldürürüm. Bu benim kendi öz babam olsa bile. Çünkü göze göz, dişe diş kuralına benim doymam gerek. Bu kuralı insanlar koydu. Çünkü insanlar kendi türdeşini yok etmeyi çok sever. Çünkü insanlar kadınların yeni çocuklar doğuracağını ve yaşamın sürüp gideceğini çok iyi bilir. Hala ne bekliyorsun?
Git dışarıdaki kana susamış sersemler onu parça parça etmeden sevdiğin erkeği kurtar. Biri geliyor. Ölümün kolay olmayacak beyaz adam. Bir ateş yakılacak. Ve bütün derin yavaş yavaş yüzülecek. Hayır, ölümün çabuk olmayacak. Acı çekerek gebereceksin. Ve ben karşında güleceğim. Hadi hemen çöz beni. Onu da çabuk ol, ellerimi çöz. Duvarı buradan geç. Diğer taraftaki otlar çok uzun ve yumuşak. Sen de geliyorsun. Benden halkımı terk etmemi isteme. Seni almadan gitmem. Gidip halkını uyaracağına burada kalıp ölmenin hiç kimseye bir yararı olmaz. Seni seviyorum Anita. Ve geri döneceğim. Ah Jonathan, seninle öpüşürken gözlerimi kapattım. Ve nedenini anladım. Neden? Aşk, insanın aşkın güzelliği dışında her şeye gözünü kapatmasıdır. Gözlerim hala kapalıyken git buradan. Geçin, kaçıyor. Yakalayın, çabuk olun. Kaçırmayın, yürüyün. Bir adam yaklaşıyor. Galiba yaralı. Bana yardım edin. Galiba...
Albaya Kızılderililere kısa bir süre dayanabileceğimizi söyle. Mümkün olduğu kadar çabuk yardım göndersin. Emredersin. Kapıları hemen kapatın. Kapıları tekrar açın. Kaleden kimse çıkmayacak. Ben esiriniz değilim. Beni burada tutmaya hakkınız yok. Adama ihtiyacımız var. Sizi uyarmaya çalıştım ama beni dinlemediniz. Şimdi sizinle ölmemi bekleyemezsiniz. Ben aptal değilim. Bırakın da başımın çaresine bakayım. Butler. Onları neden uyardın Butler? Bildiğin bir şey mi vardı? Beni sorguya mı çekiyorsun? 24 saat içinde saldıracaklar demişti. Tahminim doğru çıktı değil mi? Kovana'nın oğlu Kyoga bundan yaklaşık 24 saat önce öldürüldü. Bunu biliyor muydun Butler? Bir yerlinin ne önemi var ki? Öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Bunu rüyamda gördüm. Rüyanda ona kaç el ateş edildi Butler? Bir yerliyi öldürmeye yetecek kadar. İyi bir nişancı için bir el yeterli. 2 el ateş etmek daha zevkli. Kovan'la gidip tüfekler konusunda uyarmak zevkli miydi? Bu doğru değil. Bunu bir Mohawk söyledi. Yani bir Mohawk'ın sözüne mi inanıyorsun? Mohawk'ların yalan söylemeyeceğini herkes bilir. Kyoga'yı öldürdün çünkü... Geliyorlar. Madem istiyorsun dışarı çıkabilirsin Butler. Kapıyı açın. Fırsat bulursan Mohawk'lara tüfekleri istemeden kullandığımızı söyle. Açın! Açın diyorum! Kapıyı sürgüleyin. Açın şunu! Açın dedim! Reta tüfeğimi getir. Kapıyı açın! Beni onlara bırakmayın! Açın! Açın! İçeri gidip sargı bezi hazırlayın. İhtiyacımız olacak.